Günaydın. Bugün 5 Temmuz 2025. Saatlerimiz 9. Bir İstanbul Tuzla ve Tekirdağ arası gidip geleceğiz. Bu yolculukta bize eşlik edecek olan motosikletimiz Zontes 250T. Kendileri hanemize yaklaşık 4 gün önce katıldı. Şu an 300 kilometrede. Bu yolculukta hem motorun biraz rodajını tamamlayalım hem de bizim motora karşı olan rodajımızı tamamlayalım diye böyle bir yolculuğa çıkmış olduk. Motorla ilgili hissiyatlarımı ilerleyen süreçte paylaşmış olurum yolculuk boyunca. Fakat şunu söyleyebilirim. Üstüne ilk oturduğum andan itibaren tuhaf bir mutluluğum var. Bu yolculukta 175 gidiş, 175 dönüş olmak üzere yaklaşık 350 kilometrelik bir yolculuk olacak. Şu kamyonu geçelim. Üstümüz başımız her tarafımız toz olacak çünkü. Yol boyunca 3 madde üzerinden konuşmuş oluruz. Birincisi, niçin bu motoru tercih ettim? İkincisi, hissiyatlarım ve görüşlerim. Benim için artıları ve eksileri nelerdir motorun diye. Daha çok yeniyiz tabii ama ilerleyen süreçte tekrar bunları değerlendirip artılarını eksilerini tekrar karşılaştırmış oluruz. Şu camı kaldıralım. Size çok rüzgar gelmesin. Ve motora yaptığım değişikliklerini de konuşalım sizinle. 3 madde halinde. Şu İstanbul'dan çıktıktan sonra madde madde değerlendirip fikirlerimi ve görüşlerimi sizinle paylaşmış olurum. İstanbul'da hiç sevmediğim lokasyonlardan bir tanesi bu Sabiha Gökçen bağlantı yolunun tünelleri maalesef. İçerisi çok tozlu, asfalt çok tozlu. Lastikler çok iyi tutunmuyor bu yolda ve ben bu tünelde her seferinde ne kadar Zafer Hoca kıssa da dörtlü yakarak gitmeyi tercih ediyor. Tünel inşaatı niyeyse hala devam ediyor. İçinden trafik akıyor. Kaotik bir tünel. Bu arada unutmadan rodaj konusundan da bahsetmiş oluruz. Bu TEM katılımında inşaat süreci hala devam ediyor. Dolayısıyla burası 7/24 kilitli. Hatta şu an bomboş diyebilirim. Normalde bunun trafiği tünel bölgesine kadar uzanabiliyor. Burada
Bu kavşağı genişletmeye çalışıyorlar. Tabii genişletmeleri çok doğru değil Türkiye için. Çünkü buraya illa şerit ekleyecekler. Zaten tek şeride 2 şerit gidiyoruz biz Türkiye'de. Arabacılar olarak. Buraya görünce aklıma şey geldi. Diğer motordan fitil setini almadım. Pompam var ama bu motorda. İnşallah lastiklerimize bir şey olmaz. Bunun için şuraya çok fazla girmeyelim. Bu tarz inşaat bölgelerinde çivi, demir parçası gibi şeyler maalesef özellikle bizim motosiklet lastiklerine saplanıyor. Ondan sonra yol eziyet haline dönebiliyor. Katılımda mümkünse orta şerit, hatta sol şeride kadar çıkabilirsiniz. Çünkü bu katılım çok boğucu bir katılım. En sol şeritten en sağ şeride hard diye giriyorlar Kuzey Marmara ayrımı için. Onun için dikkatli gitmekte fayda var bu sapaklarda. Yani arkanızı ve solunuzu çok iyi kontrol edin. Hatta sağınızı da kontrol edin çünkü sağdan da bu tarafa geçebilir kaynakçı olan arkadaşlar var. Trafik belli bir hızla aktığı sürece çok fazla emniyet şeridi tercih etmiyorum ben. Zaten trafik akıyor. Trafiğin şeridinde seyretmek daha güvenli benim için. Trafik ancak durdu ya da yavaşladığı zaman kendimi emniyet şeridine atıyorum. Emniyet şeridinden de çok yardır gitmeyi sevmiyorum. Güvenlik sebebiyle. Artık yaşımız ilerledi. Hem sevdiklerimizi üzmeyelim, hem de bizi sevenleri üzmeyelim. Bu yolculukta 3. çevre yoluna çıkmayacağım. Birden de gitmeyeceğim ama biraz eziyetli oluyor. Hem trafik yoğun hem orada emniyet şeridi sıkışan yerlerde dar olduğu için, hatta olmadığı için yolculuk konforsuz seyrediyor. Onun için Silivri'ye kadar zaten oradan sonra da ana yola bağlanmış olacağız. Buradan yavaş yavaş bu şeride kaçalım. Yoldaki renk değişikliklerine tepki verelim. Ufacık bir yağ ya da mazot döküntüsünden
Ne yazık ki bizim kurtulma şansımız düşük bir oran oluyor arkadaşlar. Eğer kaçamayacak gibi ise de fren, debriyajlı motorsa debriyaj çekip, skutersa da gazı stabil tutup ne çekişte ne kompresörde motoru sabit bir gazla kurtulma ihtimalimiz yüksek. Tabii ki bu konuştuğum motor dikken. Biraz da İstanbul'da motosikletten bahsedelim. Saat sabah 9:30 ve kilometrelerce şu an tende kuyruk var. Bunlar kaç saatte gidecekleri yere varacaklar bilmiyorum. Evlerinde bir kutunun içinden çıktılar. Öbür kutuya bindiler. O kutunun içinde seyrediyorlar. Motosiklet özgürlüktür demek. Çok doğru bir kavram ki İstanbul gibi kaotik bir trafiği olan şehirde bile çok büyük zaman kazandıran bir icat. Bu Mehmetçik Vakıf benzincileri senelerdir kapalıydı. Petrol ofisi artık açtı ikisinde. Bu değil de öbür taraftakine girdim. Yakıt aldım bir kere. Çok da güzel yapmışlar. Hala Mehmetçik Vakfı'na ait mi bilmiyorum. Ama petrol ofisi güzel bir istasyon yapmış. Umarım kendileri zaman içerisinde diğer istasyonlarını da geliştirir. Alternatif olarak kalmış olur elimizde. Bu EDS'ler bu çıkışta bir de Mahmut Bey de arkadan çekiyor. Şimdi iki lokasyonu da size göstermiş olurum. Ben geçtim ceza gelmedi demeyin. Yaklaşık 6 ay hatta 7 ay sonra ceza gelen kişiler var. Adam geçtiği zamanı unutmuş. Dolayısıyla o iki lokasyonda emniyet şeridinden çıkın. Şimdi bu arkadaş iki araba geçmek için böyle önünüze atlayabilir. Haklı mı? Haklı. Orada bir şerit var. Burası niye 3 şeritten 4 şeride çıkıp tekrar 3 şeride hatta ileride 2 şeride düşüyor bilinmiyor. Kendimizi kurtaralım. Amca gişelerini geçtik. Burası Küçük Bakkalköy ayrımı. Buradan sonraki düzlükte, bu kavşağı geçtikten sonraki düzlükteki ikinci EDS'ydi sanırım. Bakalım şimdi. Teşekkür ederiz. Şu kamyonun önüne atlayalım. Bu arkadaş bize yol verir. Emniyet şeridine girerken eğer kör nokta aynanız yoksa can kurtaran bakışı yapın. Çünkü hepimiz kullanıyoruz. Birimizin hatası ciddi şeylere mal oluyor. Yani emniyet şeridinin tek bireysel kullanıldığını hesaba katmayın. Evet, bu EDS'ydi. Bakalım şimdi
Kavşağı geçtikten sonraki ilk kamera olması lazım. Bakın bir tanesi öbür tarafa doğru bakıyor. Gördünüz değil mi? Burada bu EDS'yi geçene kadar düz devam ederseniz artık kamera zaten sizin plakanızı okuyamayacaktır. Boşu boşuna da ceza yememiş olursunuz. Bu bilgilendirme için ceza yer miyim ben bilmiyorum. Hukuki olaylarını bilmiyorum. Mesela radarı karşı şeritten haber vermek suç cezası var. Gerçi bütün YouTuber'larda, yani ünlü YouTuber'larda bunları paylaşmıştı diye hatırlıyorum. Navigasyon 2 saat veriyor. 140 kilometremiz kalmış. Biz sanırsam 1,5 saat gibi gideriz bu araba trafiği için çünkü. Köprü falan kalabalıktır. Mahmut Bey kalabalıktır. Oralardan biz hızlı bir şekilde geçeriz. Bir de mola verirsek aynı saate gitmiş oluruz. Bu arada bu motor için kamera açısını hiç ayarlamadım. Nasıl çekiyor bilmiyorum. Artık hep beraber göreceğiz. Kontrol de etmedim açıkçası söylemek gerekirse. Bu arkadaş emniyet şeridini atlayabilir. Müsaade edelim. Telefonla oynuyor ki evet, motoru kaydırdı. Şu arkadaştan kurtulsak iyi olacak. Çok tedirgin etti beni. Şu beyaz aracı gördünüz değil mi? Hala makas atarak gidiyor. Büyük ihtimalle ya birisinin canını yakacak. Hatta orada bir motorlu olsa görmeden vuracak zaten. Bu arkadaş çok konforsuz gidiyor yalnız ya. Bu racing olayı biraz enteresan gerçekten. Biz şunu geçebilir miyiz bilmiyorum ama. İlginç, köprüde trafik yok. Saat 10'a 10 var. Cumartesi. Hava güzel. İkinci köprüde Anadolu Avrupa yönünde trafik yok. İstanbul Boğazı. Dünyanın hiçbir noktasında yaklaşık 1,5-2 dakika içerisinde kıta değiştiremiyorsunuz. Hem de bir boğazın üstünden geçerek. 7 düvel bu İstanbul için savaştı. Biz gelip betona boğduk. İnsanoğlunun açgözlülüğü
dünyada eşi benzeri olmayan bir turizm harikası. Ama turistler gelip betonları seyrediyor. Bu arada bir madde daha ekleyelim. Zontes'in rüzgar direnci ile ilgili. Beni gerçekten çok şaşırttı. Ondan da bahsederiz. 4. madde olarak. Şimdi bu arkadaş arkasında motor olduğundan haberi bir dahi yok. Çünkü kontrol etmiyor. Kafa açısından belli. Ya da konumlandığı nokta açısından belli. Arkanızı sık sık kontrol edin. Arkadan tehlike gelme olasılığı da gayet yüksek. Temde çok güzel olmuş. Buraya Opet açılması. Çünkü Mahmut Bey'den Kozyatağı'na kadar bir benzinci yoktu bu arada. Güzel yelek, güzel lokasyona. Güzel bir tesis açılmış. Bu yol artık hani tem değil İstanbul için mahalle arası yol gibi oldu. Hem burası hem E5. İstanbul'un ana harterleri diyelim. Ya ana caddesi diyelim artık. Ana hartel demeye bile gerek yok. Ana caddesi. Ana caddesinde yaklaşık olarak 100 kilometre boyunca hiçbir benzinci yoktu. Buraya da Opet artık kendi işletmesi mi yoksa lisans mı verdi bilmiyorum. Ama güzel bir tesis açmış. Dönüşte uğrayıp benzin de alabiliriz hatta. Eğer bu depo bizi götürüp getirirse buraya kadar. Bir izlediğim videoda farklı bir motorun yani top case'i düşüyor ve adam fark etmiyor ve arada bakıyorum şimdi onun için. Unutana kadar arkada duruyor mu durmuyor mu diye. Arada aklıma geldikçe belli bir süre sonra o huydan da vazgeçmiş oluruz herhalde. Şu an kalan yakıtla range'imizi 467 kilometre gösteriyor. Doğru olmadığına eminim tabii ki. Onu da müsait bir zamanda test edip sizinle paylaşırız. Tabii bu çok değişken bir veri ama evden çıktığımdan beri yaklaşık 68-70 kilometre oldu. Sele bayağı bildiğiniz müdür koltuğu. Yani daha çok uzun süre üstünde oturabilirim ben bunu. Şu arkadaş biraz yakın takip ediyor. Beni geçsin. Rahatsızlık verdi çünkü. Böyle yakından takip ediyorlar. Yol veriyorsunuz, bu sefer de geçmiyorlar. Utanıyorlar mı bilmiyorum ama. Evet, geldik Mahmut Bey'e. Buradaki EDS'yi de anlatalım. Konumunu gösterelim. Şimdi bu temden sonraki virajı geçtiniz. Daha dümdüz gidiyorsunuz. Burada emniyet şeridini görmüyorum.
Yanlış hatırlamıyorsam bu katılımdan sonra olması gerekiyor. Evet, bu katılımı geçtik şimdi. Daha devam ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, kameramın pili bitti tam. Size göstereceğim lokasyonda. Şu videoda işaretlerim o bölge gözüküyordu. Şimdi kameranın pilini değiştirdim. Mahmut Bey gişelerinden. Devam edeceğiz. Sanırsam bu trafik avcılara kadar, avcılar ayrımına kadar bu şekilde. Ondan sonra biraz rahatlayacaktır diye tahmin ediyorum. Şu avcılar sapağında geçelim. Trafik biraz rahatlasın. Niçin Zondes maddesinden başlayalım. Bu arada çok rüzgar var. Size ne kadar sesim geliyor, ne netlikte geliyor bilmiyorum. Bunlardan da bahsederiz. Bu yoldan sonra EDS'ler ters çekiyor mu bilmiyorum. Kontrol edelim. Çünkü bu yolu motorla hiç kullanmadım. Hiç kullanmadım da uzun zamandır kullanmadım. Çünkü ilk avcılar ayrımına kadar EDS'ler mevcut yolda. Bu adam arkasından haberi yok. Yani hiç aynana bakıyor musun hocam hiç? Hani bir söylenti var ya bizi arabalar görmüyor gibi sürelim, biz göremiyoruz diye, bizim motorcular da görmüyor. Yani kendi sınıfımız da bizi görmüyor. Evet, başlayalım. Niçin Zontes? Birinci neden ödeme kolaylığı. Bu devirde kredi kartınızla gidiyorsunuz. 8 taksit ya da 12 taksit kartınıza göre ödeme yapmadan hiç peşinatsız motorun ödemesini yapıyorsunuz. Bu enflasyonda zaten ödediğiniz para 3-4 ay sonra neredeyse %20 değer kaybediyor. Dolayısıyla siz motoru peşinatsız teslim alıyorsunuz. Ben ödemesini yaptım. Ertesi gün motoru teslim aldım. Bu kadar basit bir işlemdi. Benim için birinci sebep ödeme kolaylığının olmasıydı. Rakipleri kim benim için? Yamaha, Honda. Bu sınıfın lokomotifleri ikisi de. Onları niçin tercih etmedim? Bir, fiyatı çok yüksek. Değmeyecek benim için. Çünkü ben her gün yaklaşık scooter'la 70 ya da 100 kilometre gibi bir yol yapıyorum. Dolayısıyla onlara o kadar para verip de her gün sokakta
sabahtan akşama kadar üstünde olmayı ve sokakta her yere bırakmayı içime el vermez açıkçası söylemek gerekirse o kadar para verdikten sonra. Çünkü aralarında yaklaşık 100 hatta işte biraz da aksesuar falan eklerseniz 150.000 gibi bir fiyat farkı oluşuyor. Gelelim Zontes'i seçmemin ikinci sebebine. Üstünde gelen hazır aksesuarlar. İşte cam hareketli. Kendi çapında hareketli ama. Bir Forza gibi değil tabii ki. LG kısıtması. Benim için ikinci etkendi. ...250 cc oluşu zaten bu sınıf için yeterli. Şunun yağ kokusundan, yağ yakıyor motoru. Resmen zehirlendim yani. Onun için bir sustum böyle. Üçüncü etken sele altının hem Forza hem de X-Max'ten büyük oluşu. Bayağı bildiğiniz devasal bir sele altı var. Benim kullandığım kask Shoei GT3 arka kısma, yani selenin arka kısmına çok rahat şekilde sığıyor. Hatta yanına da bir şeyler koyabiliyorum. Kullandığım kaskın kabuğu large bu arada. Bu motoru alma kararı verdiğim anda sadece gidip bayide üstüne oturdum. Hani bir sürüş ya da herhangi bir tanıdığımda olup da onun şahsi yorumlarını dinlemedim. İşte birkaç YouTuber tanıttı biliyorsunuz. Aralarında güvendiklerim var, güvenmediklerim var. Güvendiğim bir iki kişi vardı. Onların yorumlarını dinledim. RKS'nin bünyesinde tabii Zontes şu an. Üzülür müyüz, üzülmez miyiz? Bunu bilmiyorum yedek parça olarak. Zaman gösterecek. Fakat Zontes Avrupa'da da ciddi şekilde satış rakamları var. Ben yaklaşık bir senedir bu motor radarımdaydı. Yani alma kararım yoktu ama takip ediyordum scooter olarak. Yunanistan ve İtalya seyahatlerimde Zontes'i, bu modelini görmüştüm. Oralarda da bayağı ciddi satış rakamları var. Yurt dışına gidenleriniz algıda seçicilik yaptığında fark edip göreceklerdir. En kötü yedek parça işte AliExpress ya da Yunanistan'dan bir şekilde temin ederiz diye düşündüm. Bu motor Türkiye'ye özel 250 cc olarak üretilmedi. İlk gelenleri 350 cc'ydi biliyorsunuz. Fakat Türkiye'nin vergilendirmesinden dolayı ne yazık ki fiyatı uçuk bir hale geliyor. Dolayısıyla o rakamları çıktığında da seçenekler artıyor. O zaman bilinen markalara yönelmek daha tercih sebebi olacaktır. Bunun dışında neden bahsedebiliriz? Orada Romanya plaka. Herhalde bunlar iki araçlar. Antenin dikkatimi çekti. Telsiz kullanıyorlar.
Evet, araç içinde telsiz var. Arkadaşı nerede bilmiyorum. Bu arada Romanya motosiklet için apayrı bir cennet. Aklınızda olsun, rotaları çok güzel. Evet, bunlar benim genelde tercih sebebimdi. Abi ne yapıyorsun ya? Ha, bu Romanya plaka, öbür Romanya plaka. Adam galiba beni burada görünce şey yaptı. Herhalde emniyet şeridinde gitmiyoruz falan dedi. Çünkü yol mu açtı bilmiyorum. Bunlar bayağı bir konvoylar. Bir tane de Mercedes var arkada. Evet, niye tercih ettim? İkinci maddesi. İkinci elde işte insanlar hani zarar edersin, satılmayacak gibi sebeplerden dolayı niçin Honda almadın, niçin Yamaha almadın gibi söylentilerden dolayı. Benim kendi fikrim şuydu. İkinci elde zarar eder miyim etmez miyim bilmiyorum. Ama benim bu motoru kısa vadede satma gibi fikrim yok. Yani uzunca bir süre yaz, kış, yağmur, kar olmadığı sürece bir birlikteliğimiz olacak bu arkadaşla beraber. Dolayısıyla umarım bizi uzun kilometreler boyunca üzmeden sağlıkla taşır. Biz ona iyi bakarız, o da bize iyi bakar gibi düşüncemiz şu an. Yurt dışı forumlarda motorlara 60, 70, 100 bin kilometre gibi rakam yapanlar var sorunsuz şekilde. Herhangi bir tadilata girmeden sadece yağ filtresi, işte klasik varyatör bakımı, işte sıvı değişimi. Bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam uzun kilometrelerde olanlardan 50 binde galiba termostat problemi yaşamış. O da termostat açık kalmış, motor sürekli soğuk olarak çalışıyor, titreşimli diye bir şeyde bulunmuş, maddede bulunmuş. Gördüğüm kadarıyla çok fazla böyle bir arıza ya da problem yaşayan yok. Şunu açalım, size Bluetooth'dan beni ne kadar duyacaksınız bilmiyorum. Yaşayan problem yok. Dolayısıyla bunlara güvenerek aldık. Umarım dediğim gibi bizi üzmeden götürüp getirecektir. İkinci madde neydi? İkinci madde motorda hissiyatım. Ona da geçelim. Onu da anlatalım. Sonra artılarını ve eksilerini anlatalım. Dediğim gibi ben motoru sadece selesine oturarak aldım. Çalıştırmadan, yani marşına bile basmadan alma kararı aldım. Motoru aldım. Motoru teslim ettiler. Bayide üstüne oturdum. Marşa bastım. Gazı açıp sol ayağımı yukarı aldığım andan itibaren yüzümde bir tebessüm oluştu. Yani her şey çok güzel başladı. Çok sevdim. Dengesi çok güzel. Gaz tepkisi çok güzel. Fren hissiyatı çok güzel. Bu arada ben lastiklerini değiştirdim. Ondan da bahsederiz 3. maddede neler yaptım diye. Çok fazla scooter tecrübem yok. Bundan önce başka büyük bir motorum var bu arada. Honda 750 X'im var. Scooter'ı sadece işe gidip gelmek için kullanıyorum. Bundan önceki scooter'ım Frecca'ydı.
Frecca'yla 17.000 kilometre bir tecrübemiz oldu. İstanbul içi sürekli 17.000 kilometre yaklaşık yaptık ve beni hiç üzmedi. En ufak bir problem yaşamadım. Ve bir arkadaşa sattık onu. Ondan sonra da bunu aldık. Tabii Freccia ile bunu mukayese etmek yani çok orantısız olur. Onun için öyle bir yorum yapmayacağım. Çünkü ikisi arasında çok büyük bir sınıf farkı var. Bunun dışında hiç scooter kullanmadım mı? Tabii kullandım. X-Max kullandım. Forza kullandım. Onlarla mukayese edebilirim. Şimdi bunlar benim şahsi görüşlerim olacak. Hondacı ya da Forzacılar beni linç etmesin. Onlar da kendi çapında çok güzel motorlar. Yani hem Honda hem Forza gayet güzel motorlar. Onların da buna göre çok artısı var. Eksisi de var, artısı da var. Bu motorun da artısı ve eksisi var. Bu kişiden kişiye göre de değişir. Biraz gaz kapatacağım çünkü uğultudan beni duymayacaksınız. Evet, Honda da çok güzel. Forza gayet güzel bir motor. X-Max de çok güzel motor. Ama benim şahsi fikrim şu an ikisinden de daha güzel ne yazık ki Zontes. Yani bu adamlar artık bu işi yapa yapa kendilerini geliştirmişler. Bir mühendislik var. Gerçekten denge yapısı çok güzel. Ağırlık merkezini çok güzel hesaplamışlar. Ben şey yaşıyorum bunda. Yani duruyorum. Durduktan sonra ya sol ayağımı yere koymam lazımdı diye koyuyorum. Ya, o kadar dengesi güzel motorun. Büyüklüğünden dolayı İstanbul trafiğinde işte işe gidip gelirken ben Tuzla Kadıköy arası sürekli gidip geliyorum motorla. Yeri geliyor E5, yeri geliyor TEM kullanıyorum. İş saati trafiği bilen biliyordur. Hani bunun bu tombulluğundan dolayı trafikte problem yaşar mıyım? Hem tombul hem uzun biraz yaşar mıyım diye düşünüyordum. Yok, yaşamadım. Çok rahat. Yönlendirmesi, gaz tepkimesi, fren hissiyatı, gidona verdiği tepkiler, çok memnunum. Umarım bu memnuniyetimiz bu motorla beraber böyle uzunca süre gidecektir. Marka fanatikliği yapmıyorum hiçbir zaman için. Çünkü birisi için Forza makul ve güzeldir. İhtiyaçlarını o karşılar. Birisi için Yamaha X-Max güzeldir. İhtiyaçlarını o karşılar. Birisi için farklı bir marka güzeldir, ihtiyaçlarını karşılar. Onu alır, onunla devam eder. Satılır, satılmaz, işte kar ederim, zarar ederim. Ya bu konu bence artık kapanması gerekiyor. Taşıtlar artık yani zaten dünyada değil de Türkiye'de pandemi sürecinde oldu. Bir kar aracı değil. Taşıt işte sizi A noktasından B noktasına götürecek. Götürürken de yüzünüz gülecek. Yani tebessüm edeceksiniz. Sizi yolda bırakmayacak. Biraz konforlu, biraz güvenli olacak. Gerisi tamamen tercih meselesi. Tipi güzel. Birisinin işte aynası çok hoşuna gider. Ya ben Honda'nın aynasını çok beğeniyorum der. Önde adam alır. Böyle yani bu iş böyle. Ben bundan memnun muyum? Çok memnunum. Honda ya da Forza da yaklaşık 3'er bin, hatta bir tanesi galiba 5.000 kilometre kullandım. Mümkün mü? Yani tercih etmem mümkün mü? Benim ihtiyaçlarım için fazla lüks. Yani fazla pahalılar. Onun için onlara yönelmedim. Gittim. Bunu aldım. İyi mi yapmışım? İyi yapmışım. Bununla şu an 402 kilometre olmuş alalı. 402 kilometre, inanın yüzüm gülüyor. Böyle tatlı bir tebessüm var. Gelelim. Şeyi anlatıyorduk, o yarım kaldı, kusura bakmayın. 250 cc Türkiye özel üretmedi Zontes. Aynı motorun 350, 400, 250 ve hatta 125 cc mevcut. Bunu nereden bulduk? Şöyle, servis manual'ı
servis manual'ında bu 4 motor da hakkında da bilgi var ayrı. Bu Zone Test WhatsApp grubuna atmıştım ben bunu ama Zone Test WhatsApp grubu biraz kaotik. Yani ne zaman ne toplanır bilmiyorum. Bir bilgi arama ya da bilgi bulma ya da bir yardıma ihtiyaç duyduğunuz anda öyle bir şansınız yok yani. Sadece goy goy üzerine kurulmuş işte çok değerli bilgiler havada uçuyor. Öyle bir grup. Dolayısıyla hani sadece RKS özel 250 cc üretilmedi. Geyiği de var. İşte aslında 250 satılıyor, 350 falan, yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya olamaz zaten. Onun kimse riskine de giremez. Böyle bir şey de yapılamaz. Sadece 80 cc, ya galiba 50 cc'leri mi 80 yaptılar, bilmem ne yaptılar. Onlar da zaten sürekli problem oldu yani. Gelelim. Benim için artı eksilerine gelmeden önce bir madde daha ekleyelim araya, rodaj. Benim böyle çok rodajda işte şu devri geçme, bu devri geçme, işte şu kadar olacak, bu kadar olacak gibi kaygılarım yok açıkçası. Zaten ben bunu İstanbul trafiğinde kullanıyorum. İstanbul trafiği dünyanın herhalde rodaj yapılacak en güzel yerlerinden biri. Çünkü sürekli gaz aç kapat fren, gaz aç kapat fren seyrettiğimiz için yolda. Öyle. Şu devri geçmeme olayı değil benim için rodajda. Rodajda her devri doya doya yaşaması gerekiyor bence makinenin. Yani hani belki işte 200-300 kilometre hani sakin kullanıp, ki ben 300 kilometre İstanbul içinde sürekli dur kalk frenle kullandım zaten. Ondan sonra bu yola çıktım. Hem biraz motorun rodajı ilerlesin hem de benim biraz rodajım ilerlesin. Motora karşı olan reflekslerim ilerlesin diye. Onun için rodaj konusuna çok fazla takılmıyorum. Kendi servis manual'ında, RKS'nin menüsü bir şeyde değil, manual'ında değil bu arada bu. Zone Test'in kendi manual'ında bakımlar şu şekilde. İlk 1000 kilometrede motor yağı ve şanzıman yağı ve yağ filtresi. 3000 kilometrede, yani 4000 dolduğunda 3000 kilometre sonra bir daha motor yağı. Ondan sonra 8000 kilometrede 4000 kilometre sonra periyodik artık bakımlar başlıyor. Periyodik bakımlarda ne var? Yağ filtresi. İşte varyatörü bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam 10.000'de galiba açıp temizliyordu. Bir o manual'dan tekrar bakar, bilgi veririm size. Yani böyle zırtladı pırtladı varyatör açımı, bilmem ne açımı benim için çok doğru. Yani benim için değil aslında, dünyada yapılmıyor. Türkiye'de böyle varyatör bakımı çok büyütülüyor. İşte varyatör var, sürekli açalım temizleyelim tertemiz olsun falan. Ya kuru çalışan bir sistem. İçinde sadece arka tarafta yağ var, yağ haznesi var. O da zaten 10.000 kilometre rahat rahat döndürebilecek kadar presi muhafaza ediyor içinde. RKS bildiğim kadarıyla her motora zaten işte 800 kilometre rodaj bakımı, 2000 kilometrede bir de periyodik bakım diye aynı listeyi getirip yapıştırıyor. İşte biraz da burada şey devreye giriyor tabii. Ben bunu garanti kapsamından ilk bakım halinde çıkartacağım zaten. Yani ilk yağını da kendim değiştiririm. Şeyim olmayacaktır. Hiç servise götürmeyeceğim. Herhangi bir şey çıkartırsa büyük ihtimalle 800 kilometreye kadar zaten çıkartacaktır. Ama yani yurt dışı forumlarında bayağıdır takip ediyorum. Burada bir ara mola verelim, tekrar devam edelim. Ben biraz su içeyim, çok susadım çünkü. Hem biraz mola verelim çünkü çıktığımızdan beri yaklaşık
120 kilometre oldu. Daha gidebilir miyim? Çok fazla gidebilirim. Sele müdür selesi. Muhteşem yani. Çok rahat bir sele var. Bu arada 120 kilometre yapmışız. Yakıtımız 2 düştü. Tam gırtlak doldurmamıştık ama. Onu da söyleyeyim yani. Evet, tazelendik. Tekrar yola koyulalım. Bu arada motosikletin turu çok güzel. Yani dönüş turu çok güzel. Çok başarılı o konuda. Bizim de yaklaşık 60 kilometrelik bir yolumuz kalmış. Bu bölgede çok rüzgar var. Hani size bir madde söylemiştim, 4. madde olarak. Zontes'in rüzgar direnci olarak kısa bir başlıkta bahsederiz ondan da, kendi hissiyatımı. Rodaj'da kalmıştık. Dediğim gibi rodaj konusuna çok fazla takılmıyorum. Benim için sadece sabit gazda gitmemek. Tabi uzun yolda, yani böyle bir yola çıktığınızda illaki sabit gazda biraz seyrediyorsunuz. Ama işte seyretmeden, hani arada oynayarak, işte ufak tefek bir devir, biraz hız düşürüp bir daha gaz açıp, hız düşürüp bir daha gaz açıp öyle yapabiliriz. Yani ben genelde o şekilde yapıyorum. Şimdilik 2 maddeyi bitirdik gibi. Niçin tercih ettim? İlk hissiyatlarım. Tabi ilk hissiyatlarım zaman içerisinde, yani ilerleyen süreçlerde değişiklik gösterebilir. İllaki gösterecektir. Motor yaşlandıkça ne gibi farklılıklar olacak? Zaman gösterecek hissiyatlarımızla. Onları da belki ilerleyen zamanlarda tekrar bir videoyla, belki 1 sene sonra paylaşmış oluruz. Bu taralı yolda en büyük tehlike öndeki araçların taş fırlatması. Çünkü burada çok fazla ufak taş parçası var. Onun için bu yollarda, yani işte şu an kaldım, ben geçemedim de. Şu büyük araçları geçmek olacak. Gerçi küçükler bunlardan çok mu farklı? Tabii ki değil. Bu hızda bir otomobil lastiğini fırlatacağı taş mermi gibi deler geçer. Onun için yüzleriniz her zaman kapalı kalsın. Dönüş yolunda da benim için motosikleti aldığımdan beri artı ve eksileri nelerdir? Yani hissiyatlarım nelerdir? Nelerini beğendim, nelerini beğenmedim? Onları paylaşırız. Onlardan biraz bahsederiz. Dediğim gibi daha çok yeniyiz. Yani motorla birlikteliğimiz çok yeni. Bu paylaştıklarım sadece ilk hissiyatlar olacak. Zaman içerisindeki illaki değişiklik gösterecektir. Ben çok beğenirim, başkası beğenmez. Benim için çok güzel olan bir şey, başkası için çok kötü bir şeydir. Zevkler, renkler ve hissiyatlar kişiden kişiye değişkenlik gösterir.
bu yol çok bozuk. Ve bu yolda X-Max'te olmak istemezdim gerçekten. Bu arada şeyden de bahsedelim. Benzinci'de bir tabela vardı, dış tabela. Hava sıcaklığı 34 derece gösteriyordu. Doğruluğunu tam bilmiyorum. Gölgedeydi tabela. Büyük ihtimalle işte artı eksi biraz payı vardır. Bu sıcaklıkta daha iyi. Yani yokuşlarda falan sıkıştırdım motoru. Şey yapmadım fazla. Gaz kapatmadım. Hararet hep bu çizgide kaldı. Zaten şeyinde de ön radyatörün çok büyük olduğundan bahsediyordu. Açıp bakmadım ya da başka bir şeyle mukayese etme gibi bir şansım yok. Sadece yazdıklarına göre sonuç olarak artık Zontes sadece Çinli bir firma değil, uluslararası bir firma. Çünkü Avrupa'yı da satıyor. RKS gibi yanlış katalog verileri vereceğine inanmıyorum. Ya hararet hiç oynamadı. O da sevindirici bir şey. Bir şeylerin kaliteli olduğunu hissiyatını uyandırdı bende. Gelelim RKS'nin katalog verilerine. RKS'nin katalog verilerinde bu aletin depo kapasitesi 12 litre olarak gözüküyor. Fakat bu arkadaş bu tombul gövdesiyle beraber 16 litre yakıt alıyor. Fakat bu yakıtla ne kadar seyredebiliyoruz? Ne kadar yakıyor? Yakıt oranları nedir? 100 kilometrede şu an bunlar için size bir veri verme şansım maalesef yok. Evet, artık Tem'den ayrılıyoruz. Silivri'den E5'e doğru bağlanacağız. Burada motorun yönlendirmesi de gayet iyi. Yani gayet stabil. Viraj açısı çok güzel. Kontrole çok güzel tepki veriyor. Dediğim gibi altında bariz bir şekilde bir mühendislik var. Bu videolar çok profesyonel değil. Kusura bakmayın. O kadar profesyonel değilim ben. Ben sadece alacak olan kişilere hem bir fikir verme hem de kendi hissiyatlarımı paylaşmak için çektim bu videoyu. Böyle profesyonel konuşma, profesyonel yönlendirme, o tarz şeyler maalesef bana uygun değil. Bu aletin daha hiç yağına da bakmadım. Suyuna da bakmadım. Servise güvendik herhalde o konuda. Onların da bakmadığına eminim de. Bir yarın kontrol edelim ya. Niye bakmadık bilmiyorum. Bu mavilik her şeyi güzelleştiriyor değil mi? Özellikle iyot kokusu. Çıktığımızdan beri 150 kilometre olmuş. Depodan 2 diş gitti.
Ne kadar yakıyor dediğim gibi hesaplarım. Sonra yazarım onu. Şeyden de bahsedelim. Bakım için ne kullanacağım, ne yapacağım diye. Zaten ilk yağ filtresi hediye olarak geliyor. Adamlar tahmin etmişler Türkiye'de yağ filtresi bulamayacağımızdan dolayı. Gerçi var, Hiflo'nun serileri falan tutuyor. Biz gene de koyalım demişler. RKS ile nasıl bir bağ kurdularsa, nasıl diye çözdülerse adamlar. Ve benim iş yerim Kadıköy Hasanpaşa'da. Yani motorcu çarşısının içinde diyeyim iş yerim. Dolayısıyla çoğunu da tanıyorum. Buna yağ olarak Bravo kullanacağım. Çünkü motorun ve diğer markaların inanılmaz sahte ürünleri var. Yani hayal bile edemezsiniz. Şurada arkamı kontrol etmekten sözüm kesildi. Dolayısıyla hani Bravo'yu ben küfürece de kullandım. Bir problem yaşamadım. Bunda Bravo 9000 serisi, yani tam sentetik 1040 kullanmayı planlıyorum. Bildiğim kadarıyla 1.7 litre alıyor bu arkadaş. Filtre ile galiba 1.75 alıyor. Filtre eğer kaliteli, gerçekten düzgün bir filtre bulursam her 4000'de bir, yani her bakımda değiştiririm tabii ki. Hidrolikleri kesinlikle değişiyorum ben. Çünkü motoru çok fazla güneşte bırakıyorum. Yani sabah 8.30'da güneşin altında kalıyor. Akşam 6'ya kadar haftanın 5 günü bu şekilde motor kavruluyor. Bırakabileceğim bir gölge yok maalesef. Kışında soğuğun ve yağmurun altında kalıyor aynı şekilde. Dolayısıyla senede bir tüm sıvıları değişmeyi tercih ediyorum. Bu arada ilk bakımda kendi servis manual'ımda 1000 kilometrede şanzıman, yani diferansiyel yağında değişmesini servis tavsiye ediyor. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam 8000'de birdi galiba. Geleceğimiz yere geldik. Burada sonlandırıyorum. Dönüşte, dönüş yolunda bahsedeceğimiz 3 maddeden benim için artıları, eksileri ve motora neler yaptım, nelerini değiştirdim, neler yaptırmayı planlıyorum maddesini işleriz. Görüşmek üzere diyelim dönüşte.